Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Mutasyon serisinde 20'ye kadar geldik. Peki hiç şunu gördünüz mü? Mutasyon sayacı bir anda milyonlara çıkıyor, sonra negatife dönüyor. 20'ye 2 milyar gibi garip rakamlar görüyorsunuz. Bu bir bug mı? Oyunun kırıldığı nokta mı? Yoksa sistemin arkasında matematiksel bir sınır mı var? Bugün negatif mutasyonun gerçekten ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve zinciri etkileyip etkilemediğini birlikte net şekilde test edeceğiz. Ütopik Konsol Laboratuvarına hoş geldiniz. Açıklamaya geçmeden önce teknik bilgiyi vermek istiyorum. Detaylarına girmeyeceğim. Sadece özet olarak negatif sayaç nasıl oluşuyor bunu açıklama anlamında sadece. Mutasyon sayacı oyunda 32 bit tam sayı sistemiyle tutuluyor. Bu sistemin bir üst sınırı var. Eğer sayaç bu sınırı aşarsa sayı taşıyor ve negatif görünmeye başlıyor. Oyun negatif değeri hala 20'den küçük kabul ediyor. Mutasyon zinciri de bu şekilde teknik olarak devam edebiliyor arkadaşlar. Bu bir exploit bir bug mı yoksa tasarım boşluğu mu net değil ama matematiksel taşma sonucu oluşuyor bu durum. Bu durum oluştuktan sonra sayaç ileriye değil geriye gitmeye başlıyor arkadaşlar. Normal şartlarda 20'den sonra gelmiyordu artık. Negatife düştüğü zaman yine mutasyon gelmeye başlıyor arkadaşlar. Mesela örnek olarak verecek olursak son rakama dikkat edin özellikle. Bakın burada 96 son rakam 20'ye. Şimdi bunu temiz dişi hattına soktum arkadaşlar. Bir süre sonra bunlardan doğan yavru baba erkil olarak mutasyonlu geldi arkadaşlar. Bakın bu onun yavrusu, gösterelim. Bakın sayacı arkadaşlar. Geriye doğru bir tane düştü. 96 idi. Bu 95'e düştü. Bunların yavrusu da bu geldi. Yine devam ediyoruz. Bunların yavrusu da bu geldi. Bu da bakın 94. Pratikte sınırsız mutasyon almak mümkün oluyor arkadaşlar. Bu da aynı şekilde bunlardan doğan bir yavruydu arkadaşlar. Mesela dişi geldi. Bu da 95. Bu erkek geldi. Bu dişi geldi arkadaşlar. Yani burada ne anlıyoruz? Normal şartlarda 20'den sonra biten mutasyon baba erkil taraftan olsa da mutasyon sayacı negatif değere düştüğü için mutasyon gelmeye hala devam ediyor arkadaşlar. Peki negatif değere nasıl taşıyacağız bu sayacı baba erkil? Negatif yapmamız için yapmamız gereken bir yöntem var. Doğan yavruları tekrar eşleştirip onlardan doğan yavruları onlarla eşleştirip bu şekilde bir zincir kurup sayaç nasıl şişer isimli videomuzda da bundan bahsetmiştik. Çok kısa sürede zaten sayaç şişiyor arkadaşlar. Katlana katlana gidiyor. 30-35 nesil sonra arkadaşlar burada negatif değeri görmeniz mümkün oluyor. Videomuzun başında 32 bitlik bir tam sayı sistemi üzerine kurulmuş demiştik. Tam net sayıyı da ben size söyleyeyim burada. 2 milyar 147 milyon 483 bin 647. Yani mutasyon sayacı bu rakamın üzerine çıktığı zaman eksiye düşüyor, eksi göstermeye başlıyor. Bu negatif sayılar hala maksimum olan 20'den az sayılıyor arkadaşlar. Negatif olduğu için ve bunun için mutasyon gelmeye devam ediyor. Bunu yapmak için arkadaşlar öncelikle az önce söylediğimiz sayacın taştığı rakama gelmemiz gerekiyor mutasyonla. Şu anda bu görmüş olduğumuz Megatherium'un baba erkil sayaç ve ana erkil sayaçları arkadaşlar 1 milyar 200 milyonlara geldi. Bu ne demektir? Şimdi bundan doğacak olan yavru hem baba erkil hem ana erkil tarafından mutasyonlar o yavruya geçeceği için bu negatif değere düşmesi gereken sayıya ulaşmış olacak ve bundan doğacak olan yavrunun mutasyon sayacı negatif gösterecek. Şimdi ben bunları eşleştirdim. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar, bakın. Bir temiz dişi var. Bir de aynı erkekte olduğu gibi sayaçların şişmiş olduğu, yani ana erkil ve baba erkil sayaçların şiştiği dişi var. Bakın burada. Bu sayaçları şişmiş olan ve negatif değere dayanmış olan bu erkeği bizim sayaçları şişmiş olan bu dişiyle değil, temiz bir dişiyle eşleştirmemiz gerekiyor. Bu temiz dişi arkadaşlar. Bu temiz dişi. Hem anne tarafı hem baba tarafında mutasyon yok bakın. Sayaçları şişmiş olan ve negatif değere dayanmış olan bu Megatherium'dan bu temiz dişiyle eşleşme sonucu doğan yavru burada arkadaşlar. Bakın bunun sayaçlarına bakıyoruz.
Evet, anne tarafı temiz olduğu için 20'ye 0. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama baba tarafında arkadaşlar bakın ne oldu? Eksiği gösterdi. 2 milyarın üzerinde olması gerekirken negatif değer sayıldığı için bu çarpan etkisiyle eksi 1 milyar 800 milyonlara düştü arkadaşlar bakın. Bu negatif sayaçlı bir yavru elde etmiş olduk. Bunu biz temiz dişi hattına soktuğumuz zaman arkadaşlar az önce videomuzun başında gösterdiğimiz gibi bu baba erkil taraftan mutasyon gelmeye devam edecek. Şu 68, 67, 66, 65 şeklinde mutasyon geldikçe bu sürekli negatif değerde kalmaya devam edecek arkadaşlar. Baba erkil tarafı pratikte 20'ye 0 gibi gözükmüş olacak arkadaşlar. Bu baba erkil zincir mantığını burada uyguladığımız zaman artık burada sürekli mutasyon almaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu temiz dişiyle değil de bakın göstermiş olduğumuz erkeği temiz dişiyle değil de yine kendisi gibi sayaçları şişmiş olan ve negatif değerlere dayanmış olan, sayaçları negatif değere dayanmış olan bu dişiyle eşleştirdiğimizde sonuç şöyle oluyor arkadaşlar bakın. Bu da onların yavrusu arkadaşlar. Bakın bu yavru da onların yavrusu. Bakın bunun sayaçlarına bakalım. Her iki tarafta ne var? Negatif değerleri gösteriyor. Bu yavrunun hem anne hem de baba tarafı negatif değerlere dayandığı için bunun sayacı hem anneden hem babadan negatif göstermiş oldu. Ama biz bunu yapmıyoruz arkadaşlar. Negatif değeri sadece baba erkil tarafa taşımamız gerekiyor. Niçin? Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Eğer biz sayacı bu hale getirirsek yani hem anne tarafından hem baba tarafından negatif değerli bir sayaç elde edersek eğer bundan gelecek olan yavru yine tekrar pozitife düşecek. Niçin? Hem ana erkil hem baba erkil sayaç birleşip negatif sayılan değerin altına düşecek arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ben temiz bir dişiyle eşleştirdim. Sonuç ne oldu bakın. Bu erkek bakın. Bu erkeği temiz bir dişiyle eşleştirdim. Sonuç bakın şuradaki yavru. Bunu ayırdım ben buraya göstermek için. Bakın arkadaşlar baba erkil oldu. Çünkü ana erkil tarafı temiz. Baba erkil tarafı pozitif değeri düştü arkadaşlar. Burada negatif değeri kaybettik. Negatif sayılan değerin altına düştü arkadaşlar. Temiz dişi ve bu Megatherium seviyesi 174 olan anne ve baba bilgisi de burada. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Ama bunlarda düşmüyor arkadaşlar. Bakın bunu biz bu yavruda bu temiz dişi hattına sokabiliyoruz arkadaşlar. Bunu temiz dişi hattına soktuğumuz zaman bunlardan gelecek olan yavrular evet az önce gösterdiğimiz gibi ben yine göstereyim arkadaşlar. Bakın buradaki Megatherium'ları ben bu anlattığım hattan almadım arkadaşlar. Bunu göstermek için size yaptım. Bilginiz olsun, ben bunları daha önce yapmıştım. Elde ettim. Bakın baba erkil, baba tarafı, anne tarafı temiz. 20'ye 0. Baba tarafı baba erkil olarak negatif değerleri gösteren yavru elde ettiğim zaman bakın bunun anne ve babası farklı. Mutasyon sayacının negatif değerleri gösterdiği bu baba erkil olan erkeği temiz dişi hattına koydum arkadaşlar. Burada kurmuş olduğumuz, oyunun en başında kurmuş olduğumuz temiz dişi hattına koydum bunu. 20'ye 20'de biz maksimum rakamlardan devam edebilmek için bunu yapabiliriz. Ama ben burada göstermek için özellikle ilk haliyle yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın fiziksel hasar yine 329, oyunun başında başladığımız statların aynısı burada mevcut arkadaşlar. Bunların statlarında da bakın değişiklik oldu arkadaşlar. Bundan sonra bakın bunun yavrusu bu geldi. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada ben sağlık ya da fiziksel hasara bakmadım. Stat değişimine baktım sadece. Bunun statları arkadaşlar bakın ağırlık kısmında değişti. Ağırlıkta. Bakın bu babasının ağırlığı 1044 arkadaşlar. Bunun yavrusu mutasyonlu geldi arkadaşlar. Az önce oyunun başında da gösterdiğimiz gibi bakın 96'dan 95'e indi bu. Ve burada ağırlık tarafındaki statta artış görmüş olduk arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde aynı mantıkla arkadaşlar ne yapmıştık?
Bunu alıp yerine bunu koyduk. Yerine bunu koyduk arkadaşlar ve bundan doğan yavru da bu geldi arkadaşlar. Renk aynı bakın. Ama el ve ayaklarının rengi değişti. Bakın burada mutasyonlu geldi. El ve ayaklarının ve burnunun rengi değişti. Bu mutasyonlu geldi arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Bakın bunun da arkadaşlar fiziksel hasar statlarındaki fiziksel hasar kısmında artış meydana geldi arkadaşlar. Bakın bunun sayacı da yine 95'ten 94'e düştü ve 343 geldi. Bu çok gerekli mi? Tartışılabilir arkadaşlar. Belki serverlarda oynayan arkadaşlar için gerekli olabilir belki. Eğer solo oynuyorsak arkadaşlar bunun denemesini yapmıştık hatırlıyorsanız. 20'ye 7 mutasyonda bile alfa boss'u geçmiştik arkadaşlar. 20'ye 20 mutasyonda çok daha güçlü Megatarium'lar elde ettik zaten. 2-3 deneme yaptık arkadaşlar ve mutasyon gelmeye devam ediyor. Bunu tecrübe etmiş olduk. Daha önce negatif sayaçla mutasyon yapmış olanlar varsa fikirlerini belirtebilirler yorumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi negatif mutasyon aslında gizemli bir sistem değil, matematiksel bir taşmanın sonucu. Sayaç negatife dönse bile zincirin nasıl ilerleyeceği tamamen kurduğunuz sisteme bağlı. Ama şunu unutmayın, kararlı ve sürdürülebilir bir mutasyon hattı kurmak istiyorsanız en güvenli yöntem hala temiz anne hattı ve kontrollü baba erkek zincirdir. Negatif bölgeyi deneyebilirsiniz ama biz sistemi sağlam temele kurmayı tercih ediyoruz. Mutasyon serisinin sonuna geldik. Keşif ve yeni maceralarda görüşmek üzere. Ütopik Konsol'dan sevgiler.